Herkese merhaba, ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yıldız desenli file bir süveter ördüm ve bütün detayları video içerisinde anlattım. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Yine de sormak ve söylemek istediklerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben bu süveteri 2 günde ördüm. Siz de örgüye yeni başladıysanız kolaylıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Keyifli örgüler dilerim. Modelimizi örmeye zincir çekerek başlayacağız. 5 milimetrelik tığ kullanıyorum. Normalde önerilenden bir numara daha büyük kullanacağım. Siz elinizin ayarına göre tığ seçebilirsiniz. İpim bu şekilde %100 akrilik bir ip. Çok kalın değil, çok ince de değil. 100 gramı 300 metre. Zincir çekerek başlayacağım. Bir tane düğüm yapıyorum. Çok sıkı zincirler istemiyorum. Çok bol da olsun istemiyorum. Bu şekilde 59 tane zincir çekeceğim. İstediğiniz bedene göre bu zinciri uyarlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tek sayıda bir zincir çekmek. Çünkü yapacağımız file model tek sayıyla oluyor. İsterseniz 65, isterseniz 81. Size kalmış. Bu şekilde 59 tane zincir çekiyorum. 59 zincirimi çektim. Hangi sayıda zincir çektiyseniz üzerine 2 tane daha zincir yapın. İkili trabzanlarla yapacağım. O yüzden tığımın başına doladım. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tığımın başına doluyorum. Bir ilmek atlayıp yanındaki ilmeğe batıyorum. Tekrar ipi doladım. Aynı boşluktan geri çıktım. Tığımda şu an 3 tane ilmek var. İpi doladım. Önce ikisi, daha sonra ikisini ördüm. Bir zincir. Yine bir ilmek atlıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar kafesler oluşturacağım. Arada bir zincir ve ikili trabzanlar yapacağım. Sıramın sonuna kadar devam ettim. Son 2 zincirim kaldı. Sonuncusuna da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece ilk sırayı tamamlamış oldum. Toplamda 29 tane boşluğum var. Bu şekilde kafesler 29 tane. Hemen ölçüsünü vereyim. 36 santim. Şöyle düzeltelim. 36-37 santim kadar. Biraz esnemeye de müsait bir model. Şimdi ikinci sıraya geçiş yapacağız. Model tamamen ikili trabzanlardan oluşacak. İkinci sıraya geçerken 4 tane zincir yapıyorum. İlk 3 zincir trabzan ile eş, bir zincir ise aradaki zinciri temsilen. Örgümü çevirdim. Yine tığımın başına doluyorum. Trabzan tepelerine batacağım. Boşluklar içerisinde çalışmayacağım ama isterseniz o şekilde de çalışabilirsiniz. Trabzan üzerine batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar trabzan üzerine bir trabzan. Bir zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. İkinci sıramın sonuna kadar geldim. Burası 2 zincir fazladan çektiğimiz 2 zincirin olduğu yer. Biz bunu kenar kısım düzgün dursun diye yapmıştık. Oraya batmayacağız. Yine tığımın başına doladım. Trabzan burada. Bakın trabzanın tepesi burada. Onun üzerine yapıyorum trabzanımı. Ve 4 tane zincirle yeni sırama başlıyorum. Eğer bu kısma batarsak artış yapmış olacağız. Sadece bu kısım düzgün dursun istediğim için yapmıştım onu. İkinci sıramız da bu şekilde. Şimdi 4 zincirle başladım. Hemen önüme gelen ilk trabzan tepesine batacağım. Buraya batarsam artış yapmış olacağım. O yüzden hemen trabzanın üzerine yapıyorum. Bir zincir. Sıra sonuna kadar
bunu devam ettireceğim. Sıra sonuna geldiğimde hatırlarsanız burada 4 zincirle başlamıştık. Bunun üçüncüsüne ikili trabzan yapacağım. O kısmı da göstereceğim sizlere. Şimdi sıranın sonuna kadar örüyorum. Üçüncü sıramın sonundayım. Hatırlarsanız 3 zincir benim ikili trabzanımı temsil ediyor demiştim. O yüzden normalde trabzanların tepesine battığımız için 1, 2, 3. Üçüncü zincirin tepesine batacağız ki sanki trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz gibi olsun. Bu dördüncü zincir ise zaten aradaki zinciri temsil ediyor demiştim. Ve tekrardan 4 zincirle yeni sırama başlıyorum. Yine sıranın sonuna geldiğimde bakın. Burada 1, 2, 3. Üçüncü zincirin üzerine ikili trabzan yapacağım. Dördüncü zincir ise aradaki zinciri temsil ettiği için ona dokunmayacağım. Yeni sıraya başlarken her zaman 4 zincirle başlıyorum. Ama siz aralarda ikişer boşluk bırakıyorsanız, yani 2 zincir çekiyorsanız 5 tane zincirle başlayabilirsiniz. Şimdi model bu şekilde oturmuş oldu. Ben bunu 10 sıra boyunca devam ettireceğim. 10 sıranın sonunda yıldız desenini örmeye başlayacağız. Şu an bu şekilde. 10 sıra olana kadar ördüm. Bu ortadaki boşlukları sayabilirsiniz. Toplamda 10 sıra boyunca devam ettim. Hemen ölçüsünü vereyim. 12 santim. Ben bundan sonra yıldız desenini işlemeye başlayacağım. Siz isterseniz daha da devam edebilirsiniz. Şimdi bu işaretleyicileri koymamın sebebi örerken kafam karışmasın diye koydum. Ama çok da önemli değil. İsterseniz bir toka ya da ip bağlayabilirsiniz. Şimdi benim kullanacağım yıldız motifini ben video içerisine ekleyeceğim. Ama şimdi anlatırken göstermek için bu şekilde bir küçük yıldız motifi kullanacağım. Alt kısımda benim toplamda 2, 4, 6, 7 tane kare boşluğum var. Onun için önce 29 tane olan karemin orta kısmını buldum. Yani 15. kare. Ve kenarlardan 3 bu tarafa, 3 bu tarafa saydım. Ve şu an ortada benim 7 tane kare boşluğum olmuş oldu. Ve geri kalan kısımları burada normalde 3 boşluk var ama benim motifim daha büyük olduğu için ona göre baz alacağım. Kafanız karışmasın, daha büyük veya küçük başladıysanız merkez noktasını bulun ve videonun içerisine eklediğim görsele bakarak sayabilirsiniz. Ya da direkt defterin üzerine çizebilirsiniz kafanız karışmaması için. Merkez noktasından sonra ortadaki 7 boşluğu elde edene kadar 3 bu tarafa, 3 bu tarafa sayabilirsiniz. Eğer isterseniz alternatif olarak yıldız motifleri daha büyük yıldızlar örmek isterseniz açıklama kısmına ekleyeceğim. Onlara da bakabilirsiniz. Ben küçük bir yıldız motifi istiyorum. Şimdi örgümü çevirdim. 11. sıraya başlarken yine 4 zincirle başlayacağım. Ve bu kısma kadar ne yapıyorsam aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Buradan 9 kare boşluk olana kadar örmeye devam ettim. İşaretleyicim burada. Şimdi ben direkt aslında ipi kestim size anlatmayı unuttuğum için. Şimdi benim ortada 7 tane boşluğum olacak. Bu karelerden bahsediyorum. Şimdi ben bu işaretleyicinin olduğu yere batarsam ortada benim 5 tane karem kalmış olacak. Ben 7 tane istiyorum. Normalde file mantığı değil de normal örsek direkt işaretleyicinin üzerine batabilirdik ama filede o şekilde yapmayacağız. Şimdi renk değiştireceğim. Burada benim işaretleyeceğim. Bu trabzan üzerine değil, bir gerisindeki trabzan üzerindeyken renk değiştireceğim. İkili trabzan yapar gibi battım. İlk ikisini ördüm. Kalan 2 ilmeği ise hangi renkle devam etmek istiyorsanız onunla bu şekilde örüyoruz. Bir zincir. Bir kare mavi ile yapmış olacağım. Tekrar renk değiştirmek için ikinci
kısmı örerken kırmızıya geçiyorum. Bir zincir. Ve tekrardan diğer kısma kadar devam edeceğim. Yine bu arada ipi kesmem lazım, unuttum. Bu çok fazla ip kesmeli bir model olacak. Aslında yürütebilirsiniz ama delikli bir model olduğu için ip görünüyor. Ben o yüzden sürekli kesip tekrardan ip bağlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare boşluğumuz oldu ortada. 7 tane olması gerekiyor. Bakın maviden sonra saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani işaretleyicimin olduğu trabzan üzerinde de benim kırmızı yapmam gerekiyor. Ama kırmızı yaparken de renk değiştireceğim için tekrardan maviyi parmağıma doluyorum. Ve ikili trabzanın ikinci ilmeğini örerken mavi ile örüyorum. Bir zincir. Ve yine benim bir tane mavi yapmam için ikili trabzanın ilkini mavi ile örüyorum. Fakat tekrar kırmızıya geçmem gerektiği için de ipimi keseyim. İkinci ilmeği kırmızı ile örüyorum. Bir zincir. Şimdi sıramın sonuna kadar bu şekilde kırmızıyla devam edeceğim. İkinci sıraya başlarken ben tekrardan buraya gelip 4 zincirle döneceğim. Tekrar renk değiştireceğim kısma kadar kırmızıyla öreceğim ve renk değiştirme kısmında sizlere bir kere daha göstermek istiyorum. Şimdi devam ediyorum kırmızıyla. Renk değiştireceğim kısma kadar devam ettim. Şimdi modelimize bakalım. İlk sırada normalde bir tane mavimizi yapmıştık. Şimdi iç kısma doğru bir tane daha mavi yapmamız gerekecek. O yüzden maviden önceki kırmızıyı örerken tekrar maviye geçmek için ipimi parmağıma doladım ve ikinci ilmeği maviyle ördüm. Bir zincir. Mavinin üzerinde bir tane mavi yapıyorum. İç kısma doğru bir mavi daha yapmam gerektiği için tekrardan kırmızının üzerine batıp mavi ile örüyorum. Ama yine renk değiştirmem gerektiği için burada ipimi kesiyorum. Ve kırmızıyla devam edeceğim için ikinci ilmeği kırmızıyla örüyorum. Burada da maviyi kesiyorum. Bu arada ipleri ben ters kısımda bırakıyorum. Gizlerken daha kolay olsun diye. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu kısma kadar, maviden önceki kısma kadar kırmızıyla örmeye devam edeceğim. İç kısımda bir tane mavi yapmam gerekiyor. O ilmeğe kadar kırmızıyla örüyorum. Bu ilmeğe geldiğimde yine renk değiştireceğim. İkinci ilmeği mavi ile örüyorum. Bir zincir. Kırmızıyı maviye çevirdim. Bir zincir ve mavinin üzerinde tekrar bir tane mavi örerken kırmızıya geçmem gerektiği için kırmızı ile örüyorum. Bir zincir ve sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Ben şimdi bu kısma kadar devam edeceğim. 4 tane zincirle yeni sırama başlayacağım ve yine renk değiştirme kısmında mavi, kırmızı anlattığım gibi renkleri değiştireceğim.
Videonun içerisinde ben şablonu ekleyeceğim. Aynı zamanda açıklama kısmına da dediğim gibi alternatif eklerim. Şu an bu şekilde görünüyor. Renk değiştireceğim kısma kadar örmeye devam ettim. Hemen şablonuma bakıyorum. Yine 2 tanesini öreceğim. İçe doğru bir tane daha mavi artırmam gerekiyor. O da demek oluyor ki benim buradaki kırmızı ilmeği maviye çevirmem gerekiyor. Maviden önceki kırmızı ilmeğimi ördüm. Ama ikincisini örmedim. Maviye geçiş yapıyorum. Bir zincir. 2 tane maviyi örüyorum. Üçüncü maviyi örmek için buradaki kırmızı ilmeğin üzerine batıyorum. Aynı zamanda da renk değiştireceğim için ikinci ilmek kırmızıyla bu şekilde örüyorum. Bir zincir. Tam tersi olduğu için yine iç kısımda bir mavi yapmam gerektiği için bu kısma kadar kırmızıyla örüyorum. Burada renk değiştireceğim. Bir zincir. Kırmızının üzerine batıyorum. Maviye çevirdim. Ve geri kalan 2 mavinin üzerine de batarak mavileri örüyorum. Şimdi ben bu şekilde motifimi devam ettireceğim. Ancak süveteri örerken kol oyuntusu yapacağım. Ve onu 17. sırada yapacağım. Kesemedim. Ve 17. sıraya kadar 16 sıra boyunca yani bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yani anlaşılır olmuştur umarım. Size anlattığım gibi şablonda gördüğüm o kırmızı noktaları ben mavi baz almıştım. Kırmızı noktaları bu şekilde örmeye devam edeceğim. Zaten yıldızımızın 2 uç sivri noktası oluşmuş oldu bu şekilde. Dediğim gibi 16. sıraya kadar devam edeceğim. 17. sırada ben bir kol oyuntusu yapmak istiyorum. Yani kenarlardan ilmekler azaltacağım. O kısma geldiğimde sizlere detaylıca anlatacağım. Aynı zamanda da desenimi o kısma kadar devam ettireceğim. Toplamda 16 sıra boyunca örmeye devam ettim. Yine ölçüsünü vereyim. 19 santim. Bu sırada da motifimi ilerlettim. Yıldızın gövdesini tamamladım. Şimdi dediğim gibi kenarlardan ben kol altına oyuntu vermek için önce eksiltme yapacağım. Daha sonra ise artışlar yapacağım. Bu opsiyonel. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Dümdüz dikdörtgen bir parça örebilirsiniz askı kısmına kadar. Ama ben kenarda bir oyuntu vermek istiyorum. Eksiltme yaparken her zamanki gibi 4 zincirle başlamayacağım. 17. sıramdayım. Boşluğun içerisine bir tane kayma dikişi yapıyorum. Bir zincir. Böylece buradaki 4 zincir olan kısmı biz yapmamış olduk. O yüzden buradan bir ilmek eksildi. Bir zincirden sonra tığımın başına doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde diğer uç kısma kadar, bu kısma kadar 2 tane kare kalana kadar devam edeceğim. Aynı zamanda motifimi de örmeye devam edeceğim. Sıranın sonuna geldim. Burada eksiltme yaparken şöyle bir farklılık yapıyoruz. En son yine bir zincirimi çektim. Benim burada öreceğim bir bu trabzan,
bir de zincirim var. İkisini birlikte öreceğim. Tığımın başına doladım. Trabzana battım. İlmek çıkardım. İkisini ördüm. Tekrar tığımın başına doladım. Zincirimin tepesine battım. İlmek çıkardım ve üçünü birlikte ördüm. Eksiltme yapmış oldum. Örgümü çeviriyorum. Yine eksiltme ile başlayacağım için buradaki boşluğun içerisine bir tane kayma dikişi yapıyorum. Bir zincir ve önüme gelen trabzanla başlıyorum. Yine burada iki tane boşluğum kalana kadar, iki tane trabzanım kalana kadar örmeye devam edeceğim ve aynı zamanda da motifimi işleyeceğim. Diğer kısma kadar örüyorum. Sıramın sonuna kadar devam ettim. İki tane trabzanım görünüyor burada. Burası bizim eksiltme yaptığımız yer olduğu için biraz böyle kavisli görünüyor. Burada boşluk gibi görünen yer aslında boşluk değil. Bu iki trabzan üzerinde ben eksiltme yapacağım. Yani ikisini birlikte öreceğim. En son trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Trabzanımı batıyorum. İlkini örüyorum. Tekrar dolayıp ikinci trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. 4 tane olan ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın burada yukarıya doğru bir çizgi oluştu. Ve tekrardan örgümü çeviriyorum. Yine eksiltme ile başlayacağım. Önüme gelen ilk boşluğun içerisine batıp ilmek çıkardım ve kayma dikişi yaptım. Bir zincir. Ve geri kalan trabzanlarımı normal bir şekilde öreceğim. Ta ki sıra sonunda iki tane, bakın burada iki tane trabzanım kalana kadar. Ben bu kısma geldiğimde yine gösterdiğim gibi burası benim boşluk gibi görünen yer. Asla ilmeğim değil, orada çalışmıyorum. Bu ve bu trabzan üzerinde gösterdiğim yöntemle eksiltme yapacağım. Bu şekilde ortada toplamda 21 tane kare kalana kadar bu eksiltmelerime devam edeceğim. Hem düz yönde hem de ters yönde. Ama eğer örgüye yeni başladıysanız ve kafanız karışıyorsa dediğim gibi bunu yapmak zorunda değilsiniz. Uzun dikdörtgen bir parça örebilirsiniz. Ben sadece kenarda bir oyuntu olsun istiyorum. Dediğim gibi 21 tane kare kalana kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Eksiltmelerimi yaptım. Ortada 21 tane kare boşluğum var ve 20. sıradayım. Bundan sonra 5 sıra boyunca eksiltme yapmadan nasıl örüyorsak o şekilde örmeye devam edeceğim. Yani 4 zincirle başlıyorum. 21. sıraya başlıyorum. Ve başlangıçta ördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. 5 sıra boyunca hiçbir şekilde eksiltme yapmayacağım. İlmek sayımı koruyacağım. Bu şekilde desenimi de örmeye devam edeceğim bir yandan. Beş sıra sonra artışlar yapmaya başlayacağım. O kısımları da anlatacağım. O kısma kadar nasıl örüyorsak normalde o şekilde örmeye devam edeceğim. Beş sıra boyunca hiçbir artış yapmadan örmeye devam ettim. Bakın en son eksiltme yaptığım kısım burada zaten belli oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra boyunca ördüm. Bundan sonra artışlar yapacağım. Artış yaparken her zamanki gibi 4 tane zincirimle yeni sırama başlıyorum.
örgümü çevirdim. Normalde hemen yanında gördüğümüz trabzanın üzerine batardık. Ama artış yapacağımız için aynı noktaya batıyoruz ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Böylece bizim burada bir kare boşluğumuz daha olmuş oldu. Yani bir artış yaptık. Diğer uç kısma kadar nasıl örüyorsak aynı şekilde örmeye devam edeceğiz ve son trabzan üzerine geldiğimizde bir artış daha yapacağız. Şimdi ben devam ediyorum. Bu sırada yıldızım da bitmek üzere 2 sırası kaldı. Bir yandan da onu öreceğim. Sıramın sonuna geldim. Artış yapacağım. Buradaki zincirin üzerinde artış yapacağım. En son bir zincirimi çektim. Normal 3. zincirin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, tekrar aynı noktada trabzan yapıyorum. Burada fazladan bir boşluğumuz oldu. Ve 4 tane zincirle yeni sırama başlıyorum. Yine artış yapacağım. Ve aynı noktadan ikili trabzanla başlıyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine artış yapacağım için burada zincirin üzerinde trabzan yapacağım. Bir zincir ve tekrardan trabzan yaparak devam edeceğim. Bunu toplamda 27 tane boşluğum olana kadar devam ettireceğim. Bakın şu şekilde. Burada bir oyuntu yapmıştık ve C şeklinde bir kol açıklığımız olacak. Bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi 29 tane ilmeğimiz vardı. 29 tane boşluğumuz vardı. Onu 21'e düşürmüştük. Ve şimdi de 27'ye çıkaracağız. İsterseniz 29'a tamamlayabilirsiniz. Veya daha az yapabilirsiniz. Bu şekilde artışlarıma devam ediyorum. Artışlarıma devam ettim. Burada bir kol oyuntumuz oldu. Bu şekilde. Aynı zamanda yıldızımı da bitirdim. Bakın. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26 ve 27. Şimdi bu şekilde bu 27 ilmeği koruyarak 2 sıra boyunca öreceğim. Artış yapmayacağım için buradaki trabzanı atlayıp hemen yanındaki trabzana ikili trabzan yapıyorum ve sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Artık artış yapmayacağım. Sıramın sonuna geldiğimde yine klasik bitişim olan 3. zincir tepesinde bir tane trabzan yaparak sıramı bitireceğim. Bunu dediğim gibi 2 sıra boyunca devam edeceğim. Daha sonra askı kısmına geçiş yapacağız. Ön parça neredeyse bitmek üzere. Sadece askı kısmı kaldı. Şu an görüntüsü bu şekilde. Bunun ölçüsünü vermek istiyorum askıya geçmeden. Boyuna bakalım. 35 santim boyu olmuş. Siz isterseniz bu kısmı daha fazla uzatabilirsiniz. Ya da yıldız motifine geçmeden önce 10 sıra yerine 13-14 sıra boyunca örebilirsiniz. Bu benim için yeterli oldu. Şimdi askı kısmına geçiş yapacağım. Ön parçanın askı kısmına geçmeden arka kısmından bahsetmek istiyorum. Ön kısımda nasıl ördüysem aynı şekilde arkada da ördüm. Sadece yıldız motifini eklemedim. 59 zincirle başladım. Bu şekilde 16 sıra boyunca file modelimi örmeye devam ettim. Eksiltme ve artış kısımları da aynı şekilde anlattığım gibi. Daha sonra askı kısımlarını ekledim. Şimdi ön kısma da askı kısmını ekleyeceğim. Bunun da ölçüsüne bakalım. Aynı şekilde ördüğüm için evet 35 santim boyunca örmüşüm. Bu şekilde isterseniz arka kısmına da yıldız motifi ekleyebilirsiniz. Ben sırt kısmı sade olsun istediğim için bu şekilde devam ettim. Şimdi ön kısmın askı kısmına geçiş yapacağım. Daha sonra
bu iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Şimdi askı kısmına geçiş yapacağım. Askı kısmı da aynı şekilde file model olacak. Yeni sıraya başlar gibi başlayacağım. 4 zincirle. 1, 2, 3 ve 4. 6 tane kare boşluğu olana kadar örüyorum. Siz askı daha dar olsun isterseniz az örebilir. Ya da geniş askı isterseniz 6 yerine 8, 10 boşluk bırakabilirsiniz. İki, 4, 6 tane boşluğum oldu. 4 zincirle yeni sıraya başlıyorum. Örgümü çevirdim. Askı uzunluğu ne kadar olsun isterseniz bunu devam ettirebilirsiniz. Ben 5 sıra boyunca bu 6 tane boşluğu koruyarak öreceğim. Askı kısmını 5 sıra boyunca devam ettirdim. Şimdi ben arka parçayı ördüğüm için ikisini birlikte dikiş yapacağım. İki parçada düz kısmında hizalıyorum. Arkadaki parçanın ön parçaya denk gelen kısmına, yani buraya zincir geliyor, 3. zincir, batıyorum. Kayma dikişiyle sabitliyorum, ikisini birleştirdim. Dikiş bu tarafa doğru devam edeceği için örgümü çeviriyorum. Ön parçanın trabzanının üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Arkadaki trabzan üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Ön parçaya geliyorum. Sık iğne, bir zincir. Arka parçaya sık iğne, bir zincir. Bu şekilde delikli bir dikiş olmuş oldu. Tekrar ön parça, bir zincir. İsterseniz sık iğne ile, isterseniz kayma dikişiyle ya da iğne ile direkt dikiş yapabilirsiniz. Bu yöntemle dikiş yapıyorum. Son trabzan üzerinde de sık iğnemi yapıyorum. Arkadaki parçanın zincir tepesine, yani aslında trabzan sayılıyor dediğim gibi. Bu şekilde. Sanki file devam ediyormuş gibi görünüyor. Burada artık işim bittiği için bir tane zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Bunu da sıkılıyorum düğüm olması için. Bu şekilde göstereyim. Böyle görünüyor. Dediğim gibi herhangi bir yöntemle dikiş yapabilirsiniz. Ben kasma olmaması için bu yöntemi tercih ettim. Şimdi diğer askı kısmına geçiş yapacağız. Hizalayalım. Altı kare boşluğum olacağı için 7. trabzan tepesine sabitleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sanki trabzan yapar gibi tığımın başına doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzanın üzerine ikili trabzanla sabitliyorum. Direkt sık iğne veya kayma dikişiyle de sabitleyebilirsiniz. Ve sıranın sonuna kadar 6 kare olana kadar örüyorum. Ve yine diğer askı kısmında kaç sıra yaptıysanız o kadar askıyı devam ettirebilirsiniz. Ben 5 sıra boyunca bu tarafı da devam ettiriyorum. İki, 4, 6 boşluk. 4 zincirle yeni sırama başlıyorum. Örgümü çevirdim.
5 sıra sonra diğer kısımla birleştireceğim. Askıyı 5 sıra boyunca devam ettirdim ve arkadaki parçayla birleştireceğim. Hemen köşesine denk gelen trabzanın tepesine, yani zincire denk geldi. Kayma dikiş ile sabitliyorum. Örgümü çeviriyorum. Çünkü dikiş bu tarafa doğru devam edecek. Bir zincir yaptım. Ön parçada sık iğne, zincir, arka tarafta sık iğne. Bu şekilde birleştirmelerimi yapıyorum. Aynı yöntemle yan kısımları da birleştireceğim. Siz dediğim gibi isterseniz iğneyle, isterseniz farklı bir yöntemle dikebilirsiniz. Bir zincirimi yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Bakalım. Aynı şekilde birleştirdim. Şimdi sadece yan kısımlar kaldı. Şu an görünümü bu şekilde. Şimdi ön ve arka parça eşit olduğu için zaten kol oyuntusunu da yaptık. Bunu hiza alarak buradan kol açıklığına bırakarak bu yan kısmı dümdüz dikeceğiz. Aynı şekilde diğer kısmı da. Eksiltme yaptığımız noktaya kadar alttan dikişlerimizi aynı gösterdiğim yöntemle, ben o şekilde yapacağım. Siz hangi yöntemle yaparsanız. Bu kısımları yapayım. Daha sonra ipi nasıl gizlersiniz onu göstereyim. En sonda iplerden bahsedelim. Ve süveterimiz tamamlanmış olsun. Ben dikişlerimi tamamladım. Bu şekilde yan kısım. Direkt boşlukların içerisine battım. Eğer kasma olursa arada 2 zincir çekebilirsiniz. Ben 2 zincir çektim. Çünkü direkt boşlukların içine battığım için trabzanların tepesine de batabilirsiniz. Bu şekilde. Sanki file model devam ediyormuş gibi görünüyor. Şimdi ben bir genel ölçüsünü tekrardan vermek istiyorum. Düzeltelim. 36 santim genişliği. Boyuna zaten 35 santim demiştik. 35 santim. Askı boyuna bakalım. 8 santim. Bu şekilde. Siz de kendinize göre dilediğiniz zincir sayısı çekerek kendinize uyarlayabilirsiniz. Şimdi ters kısmını çevirelim. Sadece bu ipleri gizlemesi kaldı. İsterseniz bu ipleri iğneye takarak gizleyebilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi daha küçük bir tığ ile gizleyebilirsiniz. Mavi olan ipleri mavi ilmeklerden, kırmızı ipleri de kırmızı ilmeklerden yürüteceğim. Şu şekilde ipi alıyorum. Önce bir tane düğüm yapıyorum. Bir veya iki tane. Daha sıkı olması için. Ve daha sonra bu ilmeklerin içerisinden bu ipi yürütüyorum. Aslında bu kadar basit. Ama en sıkıcı kısmı da burası diyebilirim. Kesiyorum. Bu kadar. Kırmızı da yapalım. Önce biraz sıkılıyorum. Daha sonra olduğu yerde ilmek çıkarıp bir tane düğüm attım bu sefer. Ve daha sonra ilmeklerin
içinden yürütüyorum. Dediğim gibi bunu iğneyle de yapabilirsiniz. Daha sonra ipimi kesiyorum. Şimdi ben hepsini göstermeyeceğim. Bu şekilde bütün ipleri gizleyeceğim. Şimdi iplerden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde düzeltelim. Şimdi benim kırmızı ipim %100 akrilik, 100 gramı 300 metreydi. İnce orta kalınlıkta bir ipti. Ve 70 gramını kullandım. 30 gram kaldı elimde. Bu şekilde esnek de bir model oldu aslında. Çok büyük örmedim. SM beden için uygun olacaktır bu. Daha büyük örmek isterseniz dediğim gibi tek zincir sayısıyla dilediğinizce uzatabilirsiniz. Mavi ip çok az kullandım. 5-10 gram kadar kullanmışımdır. Elinizde kalan herhangi bir iple kullanabilirsiniz. Mavinin de içeriği aynı şekilde %100 akrilikti. Aynı çeşit ip kullandım. Dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Daha kalın iplerle de örülebilir elbette. Ördüğünüz zaman benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Instagram hesabımda detaylı fotoğrafını paylaşıyor olacağım. Eğer oradan da takip etmek isterseniz açıklama kısmında Instagram adresim olacak. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.